Herkese merhaba arkadaşlar. Nazuş'un Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün görmüş olduğunuz bu tatlı yaramaz kedimiz 30 santim boyunda. Geçen yazdan beri bir türlü ortaya çıkaramamıştım. Sıra gelmemişti. Daha önce tasarlayıp düşünmüştüm ama anca fırsat buldum. Şimdi sizlerle bu güzel, sevimli kedimizi yapmaya başlayacağız. Ondan önce her zaman olduğu gibi malzeme listemizi vereceğiz. İpler hakkında bilgiler vereceğim. Bu arada yine kafamız döner kafa. Bu şekil. Kafamız 360 derece dönebiliyor. Bunu da yine sevgili Yasemin Kale'nin YouTube kanalından da örebilirsiniz. Ben de paylaştım. Onun videolarından da bakabilirsiniz. Evet, şimdi kedimizin özellikleri 4 bacaklı olması, kafası dönüyor, gözlerimiz takma, sizler rahat görün diye gözlerini takma yaptım. Çünkü işleme zahmetli, herkesin yapamadığı bir işlem. Bıyıklarımızda hayalet ipi var. Yani misine ip, hayalet ip. Bu tür bir, yine bunda daha önce bu benim 3. kedi tarifim. 2 tane daha örmüştüm. İkincisinde de böyle bıyıkları var. Evet, bu arada ikinci ördüğüm kedimi de size tekrar göstermek istedim. Hatırlatmak istedim. Bazıları beni ilk defa kedi ördüğümü zannediyor. Onlar da böyle görsünler. Bu daha önce yaptığım. Zaten birbirlerine çok da benziyorlar. Gözlerimiz farklı. Kedi başka nasıl olur zaten. Bu sadece takma burnu var. Çok pratik, çok rahat. Bunu işlemiştik. Bu videoda yine bu burnu yapacağız. Çünkü herkes takma göz bulamayacaktır. Bu tarz yapacağız. Bu seferki kedimizi. Evet, bu şekilde isteyen bu kedinden de yapabilir. Böyle 4 bacaklı da zorlananlar böyle ayakta durabilenden de yapabilir. Böyle içinde de kedi sesi var. Ve bir de göbüşümüz var. Tüylü tüylü. Dediğim gibi bu işi daha yeni başlamadık. Allah'ımıza şükür. 4 yıldır bütün tariflerim bana ait. Tasarımları. Tabii ki bizler de esinlendiğimiz oluyor. Yabancılar çok, Allah razı olsun. Yabancılarımız çok güzel tasarımları var. Şu ağızları, bunları tabii ki onlardan esinlenip bakarak yapıyoruz. Evet, bu şekilde oyuncaklarımız. Şimdi gerekli malzemelerimize bakalım. Evet, bu kedimde bedeni için 2 tane Lanosa Alara kullandım. Ve bu kadar da arttı arkadaşlar. Lanosa Alara'nın bu renk istiyorsanız, çünkü resim atmışlardı bana, illa bu renk istiyoruz diye. Şöyle de bakabiliriz. C953. Zaten videonun altına da kodlarını yazacağım. Bunların metresi çok önemli bu arada. Metresi 140 metre arkadaşlar. Şimdi neden önemli? Ben bu ikinci kedimi Etrofil'in bu açık grili örmek istemiştim. Çok güzel tonu ve hiç Etrofil ilk defa deneyecektim. Fakat sonra baktığımda, yani bununla elimde 2 tane var. Hani zannettim ki yeter sandım. Fakat bu sefer metresine baktığımda 105 metre diyor. Yani bu 140 iken düşünün, bu 140 metre, bu 105 metre. İkisinin toplamı 210 metre yapıyor. Bu da 280 metre. Yani arada çok fark var. Bu artan ipte ise o kadar çok değil. Yani hesabıma göre bu 2 renk, yani bu 2 yumak bana yetmeyecek. Şimdi ben de kendim riske atmıyorum. Belki yeter de ama yetmeyebilir de. O yüzden
elimde bir tane üçüncü olsaydı o zaman kesin bununla örerdim. Etrofilin bu rengi de ben çok beğendim. Ta geçen sene almıştım. Işığım da çok kötü oldu. Evet, geçen sene almıştım bunu da. 70908 kodu. Ama daha henüz bir şey öremedim. Gördüğünüz gibi 2 tane almak da bazen yetmiyor. O yüzden kedimin çok büyük yapmamaya çalıştım. Çünkü iplerimiz pahalı. Her ip alamıyoruz, yapamıyoruz. Çok çok büyük oyuncak yaptığınız zaman dediğim gibi çok fazla ip gidiyor. Amacım hem böyle orta ayar bir kedi olsun. Çok böyle tombiş olmasın. Bacak detayını öyle kedi narin yapmaya çalıştım ki dediğim gibi ilmek sayımız az olsun. Daha bombili, daha uzun çalışabilirdim belki. Ama ben hep hesap kitap yapıyorum bazen. Tasarımlarımda yaparken ipleri çok düşünürüm. Şu kadar ip gider, öyle yaparsak şu kadar bize mal olur. Hani maliyet de çok önemli. Ve bu şekilde bir tasarım başlıyor bende. Benim hesaplarım bu şekilde. Şimdi o yüzden dediğim gibi bu kedimizin 2 tane Lanos Alara'dan bu kadar artmakta. Metresi bu şekilde. Şimdi ben bu kedimle de bununla örmek istiyorum. Daha önceki yani bu kedimin ipiyle örmek istiyorum. Bu da Ören Bayan Madame Koton. Bunun şu an kodunu kaybetmişim. Ama bu ipte metresi çok uzundu. Olduğu için ip biraz ince ya, o yüzden ne oluyor? Metresi daha çok uzun oluyor. Gramı ağırlığına göre sürümü daha fazla oluyor. Bu renk de çok tatlı. Hem değişiklik yapmak istiyorum. Aynı renkleri sevmiyorum. O yüzden bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Gözlerim bu simli göz. Bunlar böyle ayrı geliyorlar. Korkmayın. Yani bu zaten bu şekilde. Bunlar böyle sıkışınca bunlar bozulmuyor. Yıkanmıştır biliyorsunuz. Buzağı yıkadım ve hiç bozulma olmadı. Öyle gözünüz ayrı olmasın yani. Bozulur sanmayın. Bu sefer gri ile öreceğim. Daha öncekini bal gözle yaptım. Mavi de çok güzel olur. Pembe de olur. Renk renk yani kendi renklerinizi siz belirleyin arkadaşlar. Evet, gözler 16 milim. Bir tık olabilir, bir tık büyük, bir tık küçük. Bunlar çok değil, olabilir yani. Evet, ipim de beyaz kısmı da bu ihraç ipi. Bu çok beğendim ben bu ip. Gerçekten majestik diyor. Çok güzel, hiç kopmayan, esnemeyen, sağlam bir ip. Bundan da aslında renk renk alınabilir, bulunsun diye. Çünkü çok sürümü çok fazla. Buradaki tüylü ipimiz çok soran oldu yine. Çok merak eden oldu. Bu da Flamingo Kins Yarns yazıyor. Artık dilim bu kadar döndü. 100 gram. Bunu da Işıl Tuhafiye'den almıştım. Size tavsiye ederim. Işığımız ne kadar kötü görünüyor. İşte gündüz çekiyorum şu an. O yüzden ışık problem arkadaşlar. Bunu kaşında kullandım. Sadece kaşında şu kadar bir şey yapmadım arkadaşlar. Diğer yaptığımız gibi karşı atıverdim. İpin dokusu böyle. Bakın çok güzel. Kaş gibi, kirpik gibi. Yani şöyle kesildiğinde belki bu ojeyle mesela cilayla yapıldığında şöyle kirpik bile olabilir. Güzel bir ip. Bunu yine kaşında kullandım ve şuradaki detaylarda kullandım. Bunu da şişle ördüm. Çünkü tığla örülmüyor. Hiç hem göremiyorsunuz ve yaptığınızda sökemiyorsunuz. O yüzden ancak şişle örebiliriz. Ben de deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Evet, yine bir başka bir ip seçeneği olarak da Nako Paris'le örebilirsiniz.
Ben biraz başladım. Fakat çok takılıyor aralara. Ben çekim yaptığım için de çekimde daha hızlı örmem lazım. O yüzden şimdi bunu vazgeçtim. Ayrıyetten başka bir zaman belki köpek örebilirim. Bu Nako Paris'in bundan elimde bir tane var. Hardal sarısı. Yetmeyeceğini düşündüğüm için metresi az geldi bana. O yüzden de cesaret edemedim. Ee, tekrar bu ipten 2 tane var elimde. Bedeni bununla örecektim ama o zaman da hoşuma da gitmedi. Ayağının sarı olması. Bu da o yüzden vazgeçtim. Ayağı bu renk, bedeni sarı olsaydı çok daha güzel olurdu. O yüzden bunları vazgeçtim. Bununla sonra köpek örerim artık. Bu kedi tarayla böyle arkadaşlar böyle tarıyorsunuz bu Nako Paris'i. Böyle tüylü tüylü oluyor. Çok güzel. Evet, bu şekilde tüylü olacaktı ama dediğim gibi başka zaman başka bir projede çalışacağım tekrar. O yüzden bunu da rafa kaldırdım. Çünkü bizim için şu an çekimde hız önemli. Evet, tekrar başka bir ip olarak ne yapabilirsiniz? İp seçenekli olarak. Nako denim gibi kalın ipler, yani şu an elimde bu var. Bunlarla örerseniz de kediniz daha büyük olur. Hani şimdi bir oyuncak örüyorum. Hemen mesela mesaj geliyor. İşte ben 40 santim istiyorum. İşte bu 30 santim ya ki bu kedi. Ben 40 santim istiyorum. Nasıl arttıracağım diyor sayılarını. Şimdi ona ben yeniden size tarif anlatacak değilim. O her sefer bunun sayısının çoğalması gerekiyor. Onun için oturup yeniden bir tarif çıkarmak lazım. Böyle yapacağımıza ne yapalım? O zaman kalın iplerle öreceğiz. Nako Denim gibi, işte Lanosa Mega gibi, Alize Cotton Plus gibi kalın ipler. Bunlar bayağı oyuncağı büyütüyor arkadaşlar. Tabi o zaman ne yapıyoruz? Bunların metreleri az oluyor. İpi kalın olduğu için ağırlığına göre metre az. Bir tane bu 100 gram, bir tane yetmez. 2 tane almamız gerekecek. Bu 50 gram 2 tane. 100 gram olduğu zaman da 2 tane yine anca yeter. Evet arkadaşlar, başka yine kuyruğumuzun bu formunu vermemiz için de bu şinel galiba bu telin adı. İnşallah unutmamışımdır. Dün akşam canlı yayında arkadaşlarımız ismini söylemişti. Ben ismini bilmiyorum. Sanki şineldi. Şinel tel. Yine videonun altına açıklama bölümüne yazacağım. Tekrar ismini öğrenip. Bu kuyruğumuza, bu kadifeye çok incecik tellerden koyacağız. 4 taneyi bir araya şu şekilde koyup katlayıp içine koyacağız arkadaşlar. Çok güzel, çok zararsız. Hiçbir şekilde çıkma, batma yok. Çok sert değil, yumuşak. Bu tür kuyruk gibi, fil burunları gibi detaylarda bu telleri kullanıyorum. Bunun dışında yine şeyimiz var. Burnumuza, pardon, bu tüylerimiz, bıyıklarımız yani. Bunlar da hayalet ip, yani misineli ip kullandım ben. Bu da yine ilk videomda, ilk kedimde öyle tahmini kendi tasarımını düşünmüştüm. Misineli olur diye. Yoksa bunların orijinalleri var. Gerçekten kediler için, kedi bıyıkları yapmak için daha böyle kalınları, daha görünen, daha profesyonel bıyıklar var. Bulabilirseniz büyük şehirlerdekiler daha rahat bulur. Onlardan yapın. Siyah rengi var, daha beyaz gibi var. Ben bu çevremde bu imkanım bu kadar. Bu ipi uygun gördüm. Hayalet ip. Kullanacağımız malzemelerden biri bu. Evet, yine burnumuz için de böyle takma burun yapabilirsiniz. Çok rahat, çok ve oyuncağı çok güzel yapıyor, kalite katıyor. Arkadan yine bir takmalı, takma göz gibi bulabilirseniz
böyle takma burun takın. Ben göz ve burunu yaratıcı ilmeklerden almıştım. Instagram sayfaları var. Oradan temin edebilirsiniz. Evet, kedilerimizin patileriyle başlıyoruz arkadaşlar. 4 tane patimiz, hepsi aynı olacak. Daha sonraki yukarı bacak boyu farklı tabi. Ben Lanose'nin gri ile örmeye karar verdim. Çünkü diğer turuncu ipi kullanmış olabilirim. Risk almak istemedim. Şimdi yarı yolda kalmayayım. Çünkü bunların aynısı yok. Aldığım yerde yok. O yüzden hemen örgümüze başlıyoruz. 7 tane zincirle başlayalım. Bir tane sabitledim. 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen ikincinin içine 3 sık iğne yapıyoruz. Tabanları her zaman aynı yapıyorum. Bu şekil. Kendim böyle başladım ilk zamandan beri. Böyle devam ediyorum. Evet, 4 tane zincirime de hepsine tek batıyorum. Şimdi birine ilk başladığımızda 3 sık iğne yaptım. Sonra 1, 2, 3 ve 4 zincirime tek sık iğne yaptım. Son kalan zincirime de yine 5 tane yapacağız. 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yaptık. Tekrar zincirin diğer tarafına da 4 tane, hepsine tek sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve birinci sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 16 tane sık iğne elde ettim. Birinci sıramız bitti. Hemen şu araya ip koyuyorum. Sıramı belirlemek için. İkinci sıramızdayız. Ve köşelerdeki arttırmaların tekrar içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yani 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırma. İkinci arttırma ve üçüncü. Üçüne de içlerine 2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Ve yine tekrar 4 sık iğne düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, gündüz çekimler biraz zor oluyor arkadaşlar. Çok işlek bir sokakta oturduğum için motor sesleri, araba sesi, bir yandan belediyenin anonsları zor yani gündüz çekimleri. Şimdi patimizin ön kısmına geldik. Ön kısmında 5 tane yapmıştık ve bu 5 tane sık iğnemize hepsine çift batıyoruz. Birinci, ikinci arttırma, üçüncü çift, dördüncü çift ve beşinci çift. 5 tane peş peşe ördük arkadaşlar. Sık iğne yaptık. Geri kalan 1, 2, 3, 4 tane sık iğneyi de tek battık. Ve 24 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıramız bitti. Üçüncü sıradayız. Yine bir tekle başlıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Arttırmalar yine arttırmaların içine denk geliyor. Bir tek ve bir çift. Patimizin arka kısmı burası, topuk kısmı. 3 tane arttırma yapmış olduk.
Ara kısımlarda hiç arttırmamız yok. Sadece ön ve arkada var. Tekrar 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 sık iğneye tek battık. Patimizin önüne geldik. 5 tane arttırma vardı. Yine birinci arttırmamı yaptım. Arkadaşlar bir çift, yani bir tek batıyoruz. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek ve bir çift. Son çiftim. 5 tane ön kısmına 5 yine arttırma yapmış olduk. Geri kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet, patimizin tabanı bitti. Şimdi yukarıya çıkacağız. Bunun için arkadaki tek kattan öreceğiz. BLO olarak yapacağız. Arkadaki tek kattan ve onun bir arkasından. Zaten şu görünüyor. Şunlar ters olanlar. Ondan da alacağız ki böyle 2 tane olacak. Daha sağlam, açılmayan bir tabanımız olsun. Arkadaki tek kattan alıyorum ve onun bir arkadaki ördüğümüz sıradan da onu da aldık. 2 tane tersi, yani 2 tane almış olduk ve bu şekil BLO yapıyoruz. Arka filo dediğimiz arka lob, pardon. Arka lobda. Evet, sıra sonu kadar bu şekil ikisini bir alıyoruz. Ayakkabı falan ördüğümüzde arkada da örüyoruz şu şekil. Ama böyle daha yumuşak geçişlerde, pati, ayak gibi geçişlerde de BLO olarak yapacağız. Evet, biraz zor oluyor. Arkadakini almak biraz tabii zor bazı. Evet, böyle devam edelim. Evet, 4. sıramız da bitti. Toplam sayımız yine 32 ve 2 sıra yine eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Hepsini tek batacağız. Evet, 2 sıra düz ördük ve 7. sıradayız. Şimdi ön kısmı bir kesme yapacağız. Oraya kadar 11 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sık iğne yaptım. Şimdi toplam 10 tane kesme yapıyorum. Yani azaltıyorum. Birinci azaltma. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane peş peşe azalttım. En son bir tane kaldı. Ve sıramı 7. sıram bitti. 22 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi gri renge geçeceğiz. Ondan önce bu tarafa 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane de ilmek kaydırıyorum ve bir zincir çekerek ipimi keseceğim. Burada renk geçişimiz güzel olsun diye, hani belli olmasın diye bu tarafı o yüzden 2 tane fazla örüyoruz.
Şimdi griyi geçeceğiz. Şu yarımla başlayayım. Hemen bir sabitleme zinciri yapıyorum. Ve kaldığım yerden bu bir kesim yerden değil, kaldığımız yerden iki sık iğne örmüştük ya, o birinciye batıyorum. İkisi fazla ördüğümün birinciye batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. İçinden geçiriyorum. Tekrar battım. Çıktım. İlmek kaydırıyorum. İlmeklerimizi gevşek yapacağız. Bakın içine kaydırdım. Batıyorum, çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Gevşek yapalım. Battık, çıktık ve içinden geçirdik. Sıra sonuna kadar aynı içinden geçireceğiz ve sıkış yapmayalım. Bir dahaki sıramızda içine batacağız. Zor olur yoksa. Evet, sıra sonuna kadar bu şekil içinden geçirerek sıramızı bitirelim. Evet, sıra sonuna geldim ve ilk yaptığımın da içine batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki boşluğu da kapatacağız. İlk yaptığıma da batıyorum. Yeniden ilmek kaydırıp orayı düzlüyoruz. Şimdi ilmek kaydırdığımızın yine arka katından örüyorum. İçine batıyorum yani. Şu araya değil, içine batıyorum. Ve bir de arkadakine tek katına batıyorum. 2 tane olmuş oluyor. Sık iğne böyle devam ediyorum. Bakın. Sık iğnemin arkadan değil, şuradaki tek katı, arkadaki da tek katı. Bunları beraber sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekil devam edelim. Buradaki amaç şuradaki güzel görüntü olması. Batırdığımız yerlerin görünmemesi. Çizik çizik olmasın diye düz bir görüntüyü elde etmek için böyle ışığımızı bir türlü bulamadık. Evet, devam edelim sıra sonuna kadar. Bir de arkadan, arkadaki ilmeğin de tek katından. Evet, 9. sıramız bitti. 10. sıradayız. Şimdi yine 11 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 sık iğnemi yaptım. Bu arada bir tane sayım eksik gelmişti benim. Hemen oraya arkaya bir tane arttırma yaptım. Sayımı yerine koydum. Siz de böyle bir sayınız eksik veya fazla çıktığında ya oraya arttırın ya bir kesin, sayılarımız aynı olması için. Çünkü bazen kaybediyoruz, bazen sayılarımız bir yerlerde kayma oluyor. Şimdi evet, dediğim gibi 11 sık iğne ördüm ve yine önde 5 tane kesme yapıyoruz peş peşe. Birinci azaltmamız, ikinci azaltma, üçüncü, dördüncü ve 5. azaltma. Peş peşe 5 tane azalttık. En son bir tane kaldı. Onu da ördük. Ve 17 tane sık iğnemiz kaldı.
Şimdi bundan sonra evet 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan 17 sık iğne olarak düz örüyoruz arkadaşlar. Örgülerimiz yine döne döne öreceğiz. Şimdi buraya kadar 4 tane patimizi de 13 sıra hepsini aynı öreceğiz. Şimdi bundan sonra değişik oluyor. Arka farklı, ön farklı. Şimdi ön bacağımızı örüyoruz. 14. sıramızdayız. Şimdi devam ediyoruz. 14. sıramızdan. Arka ortada bir tane arttıracağım. Şöyle araya ipimizi koyalım sıramızı birlemek için. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tam arka ortada bir tane arttırıyorum. Yani çift battım. Arttırma yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar yani 11 tane sık iğneye de tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim ve toplam sayım 18 oldu. Bir tane arttırdık. Şimdi bu sıramızda 15. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yani hepsine tek sık iğne yapacağız. Evet, 16. sıramızdayız ve yine başlangıçtan ortaya kadar 6 sık iğne ördüm. Arka ortaya kadar yine bir tane arttırıyorum. Ve sayım 19 oldu. Sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Yani 11 tane sık iğne örüyorum. 16. sıramızda yine bir arttırma yaptık. Sayımız 19 oldu. 17. sıramızda yine düz öreceğiz. Evet, yine arkada bir tane arttıracağız. 17. sıradayız. Ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne tek battım. Arka ortada bir tane arttırıyorum. Ve sayım 20 oldu. Bundan sonra yine 11 taneye de tek batıyorum. 19. sıramız yine düz öreceğiz. 20 sık iğne olarak. Evet, 20. sıramızdayız. Yine arka ortada bir arttırma yapacağız. 7 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Örnek arttırmalar yaptıkça kayıyor arkadaşlar sola doğru. O yüzden bu seferki arttırmamı bir öne aldım. O yüzden 7 sık iğne bir arttır yaptım. 12 tane sık iğneye de tek batıyorum. Ve sayımız 21 oldu. 21. sıramızda yine düz öreceğiz. Evet, 22. sıramızdayız ve yine 8 sık iğne yapıyoruz. Arka ortaya yani yine arttıracağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek battık. Bir tane arttırıyoruz. Ve 22 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Yani 12 tane sık iğne düz örüyoruz. 23. sıramız yine eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 24. sıramızdayız. Ve şimdi tekrar arka ortada arttıracağız. 9 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 9 tane tek battım. Bir tane arttırıyorum arka ortada. Yine 12 tane de tek batıyoruz. Ve 23 tane sık iğnemiz oldu. Tekrar 25. sıramızı düz öreceğiz. Yani her sıra bir tane arttırıyoruz, bir düz örüyoruz. Bir arttırıyoruz, bir düz örüyoruz. Bu şekil devam ediyoruz. Evet, 26. sıramızdayız. Yine arka ortada arttıracağız. 10 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tek battık. Tam arka ortada bir tane arttırıyorum. Ve sayım 24 oldu. Ve 12 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, 27. sıramızdayız ve yine başlangıçtan itibaren 11 sık iğne ördüm. Tam ortada, arka ortada yine bir tane arttırıyorum. Bu son sıralarımızda peş peşe arttıracağız. 3 taneyi, 3 sırayı peş peşe yapıyoruz artık. Şimdi 25 tane sık iğneye ulaştık ve sıra sona kadar geri kalan sık iğnelerimizi, yani 12 tane sık iğneyi tek batıyoruz. Şimdi bu 27. sıramızdı. Bunu da bitirdik ve son sıramıza geldik. Şurası, evet. 28. sıramızdayız ve son arttırmamızı yapacağız. Yine arka ortaya kadar, yani 12 tane tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğneye tek battım. Ve son arttırmamı yapıyorum. Arka ortaya bir tane. Ve 26 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Artık bacağımız, ön bacağımız bu. Evet, 28. sıramızda bitirdik. Sıra başım burasıydı. Bakın şu şekilde takip ediyorsunuz arkadaşlar. Yani ip koymaya, mesela ip koymadığınız ipi veya ipiniz kayboldu o an. Yani bunu takip etmek için şu sıramız bu şekilde yukarıya doğru gitmekte. Şimdi 2 tane fazladan kayıyorum. 1, 2 sık iğne ördüm. Bir taneyi de ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve ipimi keseceğim. Ve ön bacağımızı bitirdik. Dediğim gibi toplam aşağıdan yukarıya 28 sıra. Nasıl sayacağımızı da göstereyim. Ortadaki ilk yaptığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beyaz ördüğümüz patimiz 7 sıra. Sonra ilmek kaydırmıştık. O 8 oluyor. 8. sıra olmuş oluyor. Ondan sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Toplam 28 sıra yaptık. Bacağımız arka ortadan birer düz örerek devamlı arttırdık. En son 3 taneyi peş peşe arttırdık arkadaşlar. Bu şekilde ön bacağımızı bitirmiş olduk. Şimdi artık bu videomuzun sonuna geldik. İkinci bölümde arka bacağımızı öreceğiz. Evet, o zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.